Tekrar merhabalar. Fakir halk kitleleri benim gibi. Şimdi komut sistemini açalım. Bugün ne yapalım Expo'da, React Native'de özellikle. E, Temel bir şeyler anlatayım size. Text nedir, view nedir, nasıl olur, nasıl biter. Ondan sonra ilerleriz oradan. Kütüphaneleri çalıştırırız. Hemen hiç uzatmadan D'ye giriyorum. CD Expo dersleri. Burada sadece giriş vardı bizim. mkdir diyelim. Hatta öyle demeyelim. Direkt app yapalım. Create, pardon. npx create expo app latest çizgi template diyorum. Buradan blank seçiyorum. Adına da buradaki arkadaşın adına ne diyelim? Temel diyelim. Yüklesin, devam edelim. Evet, şimdi devam ediyorum. Burada dir diyorum. Ne? Temel geldi. cd temel diyorum. Code dedim. Visual Studio Code'da açıyorum. Şimdi arkadaşım, App.js bana yine geldi bu şekilde. Şimdi şu style kısmını bir görmeyin. Tamam mı? Şimdi ben burada direkt benim ana uygulamam şurası arkadaşlar. Tamam mı? Burada dışarıda bir komponent var. Ya şöyle bir düşünün. Nasıl diyeyim size? Paint'te mi çizebilirim acaba diye düşünüyorum. Sana diyor ki bir tane diyor senin diyor her şeyi sarmalayan diyor bir tane global bir tane yapın olacak. Komponentin. Bu provider olabilir, view olabilir, bir buton olabilir veya senin belirlediğin başka bir şey olabilir. Navigation container olabilir. Navigasyonu taşıyan sistem. Ama diyor bana diyor her şekilde ne olursa olsun bir tane diyor dışarıda bir view vereceksin diyor. Sonrasında bunun içine diyor ne istiyorsan yap diyor. Bazı şeyler var mesela. İşte atıyorum ben şu tepeye bir tane başka bir view koyuyorum. Şimdi buraya bir tane scroll view koyuyorum aşağı kaydırmalı. Ama mesela scroll view'in kendine özgü kuralları var veya bu view'ın da kendine özgü kuralları var. O da nedir? Aynı bu gibi diyor ki kardeşim benim içimde diyor bir tane yine sarmalayacaksın diyor. Tek bir şey taşırım ben diyor. Bazıları diyor ki önemli değil. Benim bir tane diyor view'um ben diyor. Benim içime diyor. 2 tane text koyabilirsin. Altına buton koyabilirsin diyor. Mantık böyle. Hani ben uygulamamda şöyle yapayım. Bir tane view burada. Bir tane de view burada yaparsam bu uygulamayı ben çalıştıramam. Sorun yaşarım. Bunu yani yaparak anlatalım. Teori fazla sevmiyorum biliyorsunuz. Ben mesela buradan bir tane daha view kopyalıyorum. Tabii aynı HTML gibi düşünün. Taklarımız açmalı kapamalı. Bakın 2 tane view yaptım çalışmadı. Hata verdi. Yapamazsın diyor. Ne diyor bakın üstünde? JSX expressions must have on a parent element diyor. Bir tane olacak diyor. Tamam mı? Ben mesela geliyorum o zaman. Diyorum ki kardeşim o zaman burada başka bir view olsun diyorum. Şunun mesela kapattığım kapanışını geldim. Şuraya koydum. Bakın hata vermedi. Mantık böyle ilerliyor. Ve bunlar her zaman alt alta çalışır. Şöyle yapalım mesela. Bir tane daha şu text'ten de şu view'un içine koyalım. Tamam mı? Kaydedelim. Açalım terminalimizi. Simülatörde bir çalıştıralım bunu. Bir yandan görelim yani. Şu alt shift ve benim preterim varmış. Bakın dışta bir view var. En dışta. Onun içinde 2 tane var. Anlatabiliyor muyum? Gayet basit. Şimdi buna A diyorum. Opening and on Android diyor pardon. Ekliyorum 8 sene. Ufacık uygulamayı böyle yüklemeye çalışırsak biz büyük bir uygulamada artık ne yaparız bilemem. Bunu şöyle mi taşısam acaba ya? Şöyle taşıyayım. Ama kendim göremiyorum. Yakışıklı suratım görünmüyor. Şöyle olsa. Oldu mu acaba? Oldu mu? Olmadı ya. Buraya koyayım. Ay bilemedim ki. Acaba kendimi şuraya taşıyayım. Tamam artık buradayım dostlarım. Tamam. Şimdi bir stil sorunundan dolayı bunu bakın böyle üst üste koydum. Ben bunu mesela şuradaki stili kaldırsam nasıl olur? Bakın 2 tane oldu.
Tabi burada saatin üstüne falan çıktı. O da şu ki status bar. Ben bir sonraki videoda bir tane emülatör ayarlayacağım adam akıllı. Telefonda görelim. Şu status bar diye bir şey var. Bir tane yapmış Expo. Auto yapıyor. Yani en üstteki şeye sizin Wi-Fi'nin saatin olduğu şeye status bar diyorlar. Onun bakın altına geldi şimdi. Bizim artık çalışma alanımız şuradan başlıyor. Şimdi mesela bakın hepsini alt alta koyuyor. Ben mesela burada bu teksti, bu view'un içine 2 tane text yaparsam eğer 3 tane. İlk önce bu 2 tanesini render ediyor. Ondan sonra bunu ediyor. Şimdi ben de diyebilirim ki style derim. Tamam mı? Bakın style dedikten sonra eşittir. Bir tane süslü parantez açarsam alttaki styles'tan vermem gerekiyor. Yani ayrı bir yerden çektirmem gerekiyor. Ama bunun içine direkt yazmak için bir tane daha süslü parantez koyuyorum ben bunun içine. Diyorum ki buraya da flex direction diyorum. Açtım bakın. Şeyi de açtığım zaman row dediğim bir şey var. Yani bunun içine koyduklarımı kardeşim alt alta sıralamada yan yana sıraladı demek. Bakın onu oraya aldı. Bunu kısaltalım biraz şeyi. 2 diyorum. Buna 1 diyorum. Bakın 1, 2 yan yana. Bu flex direction'ı buradan kaldırırsam eğer alt alta koydum. Eğer ki en dışa verdim diyelim. Bunun içindekiler direction şeklinde olsun. Bakın. Geldi buraya. Dedi ki ya dedi bunun altında olan elemanları ben dedi yan yana koyacakmışım. Öyle söyle Fatih bana dedi. Tamam dedi bunun altında neler var dedi. View var. Text var. Mı değil. Sizi kandırın bakalım ne diyeceğiniz diye. Bunun altındaki elemanlar sadece şu view ve şu view'dur. Burası bir ayrı bir cumhuriyet. Buranın kendi stili, kendi kuralları var. Yani buradaki view altında en dış sarmalayan en dış komponentin altında bizim sadece 2 tane komponentimiz var. O komponentleri de diyorum ki ben yan yana koy. Tamam dedi. 1 ve 2 olan yazan komponenti koydum dedi. Onun yanına dedi bunu koydum dedi. Text olana. View buradaki arkadaşa biz ne dedik? Senin dedik böyle bir kuralın yok. Standart kurala tabisin. O da ne? Alt alta yazacaksın. Bakın bunu alt alta. Şimdi mesela bunu da kopyalayayım. Bunun da 2 parçası olsun. Bakın bu da alt alta. Ama ben bunun içinde diyebilirim ki aynı şunun gibi. Flex direction row. Şöyle diyebilirim. Sen de yan yana dur. Hadi bunu da 3-4 yapalım. 3 4. Bakın gördünüz mü? Bunda bir flex direction yok. Bunda var. Hadi bunu da yapayım. Yaptım. Hepsi yan yana durdu. Tamam. Ben bu yazıların text için yazıyorum mesela. Bu yazıların ben style diyorum. Eşittir. Color'u kardeşim. Dışarıda bakın burası React Native'in, React'in, JavaScript'in şeyleri dış kısımda eşittirle verirsin, atamaları yaparsın. İçeri girerim. Color'a 2.3 üstü vermek zorundayım. Ben buraya red diyebilirim. Pardon yanlış tuşa bastım. Bu ne ya? Ben buna red diyebilirim. Bakın bir red oldu. Ben buraya red değil de şöyle bir şey de diyebilirim. Bakın bu da kırmızı, o da kırmızı. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorsunuz. Ben 2'yi de kırmızı yapmak istiyorum. Ama hepsine tek tek yazacağım mı ben böyle? Hayır yazmayacağım. Geleceğim aşağı. Bakın styles demiş. Style sheet create demiş. Tamam mı? Bir tane container yapmış. Mesela bu container'ı en baştaki, en dıştakine verirsin container. Container demek zorunda değilsin ha. Yani 20 de diyebilirsin. Bunlar sadece racon. Yoksa ne diyorum arkadaşım ben buraya şimdi? Text color diyorum. Ya da text diyorum adına. Yani textlere vereceğim. Standart bir şey yapacağım. Bir tane parantez açıyorum. Diyorum ki color red. Kaydettim. Şimdi ben bu style'a hiç uğraşmam. Şu sarıyı da alıyorum. Tek parantez. Biraz önce bahsettiğim gibi. Styles. Neden styles? Burada adına styles demişiz. Bu Hüseyin de olabilir. Styles nokta. Bakın bir tane container var, bir tane text var. Text dedim. Bakın gene kırmızı. Geldim abi bunu kopyaladım diğer şeylere. Kaydettim. Hepsi kırmızı oldu. Ben şimdi değişiklik yapmak istediğim zaman her birine tek tek eklemek yerine buraya virgül diyorum. Başka ne diyebilirim? Font weight derim. Ona da
bold derim. Hepsi bold olur. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum. Peki font size ellemiyorum. Ben sadece diyorum şu 3'ün font sizesini de büyütmek istiyorum. Onun için şöyle bir şey var. Tam bulabilirsem tabii. Virgül koyup buna olmuyor böyle. Bunu en dıştan dizi haline mi getirmem gerekiyor? Evet, diziydi galiba. Diyorum ki burada da size diyorum. Font size 26 diyorum buna. Ben sadece 3 için verdim. Bakın. Bir dizinin içinde array ile veriyorum. Bir tanesi dışarıdan bir dosya. Bir tanesi de kendine has. Nevi şahsına münhasır. Siz bu style'lara fazla takılmayın. Ya öğrenin tabii, bunu öğrenmeniz lazım. Native Wind yükleyeceğiz. Tailwind. Daha kolay yazacağız bazı şeyleri. Şimdi tamam. Diyorum ki şimdi mesela ben şöyle bir şey var. Ben burada mesela bir tane daha ürün eklemek istiyorum. O da Touchable Opacity dediğimiz bir arkadaş. Hatta en dıştakini onu yapacağım. Bir buton olacak ya da başka bir yapalım. Bir tane daha koyalım. Onu yapalım. Şimdi onun kendi stili olsun. Şimdi burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Ben Touchable Opacity dedim dersem böyle. İçine de bir tane view koyarsam. Buna da bir stil verelim. Width diyelim 120. Height 120. Background color blue. Dediğim anda bakın nasıl bir hata alıyorum. Bakın Touchable Opacity doesn't exist. Bu ne demek arkadaşım? Sen buraya yazdın da böyle bir şey yok. Ben bunu diyor önce bir çağıracaksın bana diyor. Neler kullanacağımı bana vereceksin. Yani sen hamur aç diyorsun ama ne un koymuşum masaya ne su koymuşum. Ben diyor gidip alamam kardeşim. Ben öyle diyor, uğraştırma diyor. Bakın burada status barı kullanmıştık. Style sheet kullanılmış. Bunlar hep şeylerin elemanları. JavaScript'in kimisi artık. Text'i kullandık, view kullandık ama Touchable Opacity kullanmadık. O zaman ben şöyle bir şey yapıyorum. İsterseniz yukarıda yazabilirsiniz. Burada gelip buraya yazanlar var. Touchable. Bu da olur. Ben her zaman yazarken şunu kullanıyorum kardeşim. Şunu bir kopyalayayım. Şöyle siliyorum burayı. Bakın. Touchable Opacity diyorum. Bakın neler varmış. Base, component falan. Visual Studio kodun güzel yanlarından biri. Buraya gelip bunu seçtim. Enter yaptığım zaman bakın geldi. Kendisi alır bunu buraya. Kapattım. View'umu koydum. Kaydettim. Bakın bir tane buton geldi bana. Basılabilir bir nesne. Tamam. Tıklayalım. Tıklıyorum. Ben buna hadi bir de şekilli olsun. Marginine 10 diyorum. Şöyle aşağı yazayım da herkes görsün. Marginine 10 verdim. Hadi bir de border radius verelim. 16 diyelim ona da. Kenarlar radiuslu arkadaş olsun. Buna bastım. Basıyorum. Bu ne? Yani bu bir buton. Benim amacım bunu göstermekti. İleride bu butona basınca neler olacak? Bir şeyler, işlemler yaptırabiliriz. Bir hesaplama yaptırabiliriz. Sonrasında ya şu an ben sadece görsel kısmındayım. Hani o hani fonksiyonlar bir şeyler o kısma daha girmedim. Gireceğim ama birazcık arayüzden bahsedelim. Arayüzü biraz yaşayalım. Ondan sonra o işlemi yapalım. Ama tabii ki de Native Wind yükleyelim, ben öyle düşünüyorum. Siz de uygun görürseniz. Şimdi bakıyorum kaç dakika? 14 dakika. Çok uzatmak istemiyorum. Böyle 10 dakika, 15 dakika iyidir. Bunları da öğrendik. Bir sonraki derste de importları, başka sayfalar, hani komponent, kendi komponentlerimiz falan bunlardan bahsederiz. Biraz daha bir işi kotarırız diye düşünüyorum. İyi çalışmalar.